大家好，我是风烈哥，欢迎来到我的频道。今天我旁边有一个很美丽的朋友 Tutku。大家好，我的中文名字是心愿。今天我要问一问他的印象是怎么样。好，我们马上开始吧。Tutku, hoş geldin Tayvan'a. Hoş buldum. Tayvan hakkında ne biliyordun buraya gelmeden önce? Ben zaten Çince bölümünden mezun olduğum için Tayvan'ı hep biliyordum. Hı hı. O yüzden çok bir sıkıntı yaşamadım aslında. Hani Tayvan hakkında bir kültür ya da tarih konusunda çok bir sıkıntı yaşamadım. Tek sıkıntı bu insanların yaşam tarzını buraya gelmeden bilemiyorsunuz. Evet. İnsanların bu kadar yardımsever, bu kadar sevecen olabileceğini hiç düşünmemiştim. Belki yabancı olduğum için, onlara göre Baygoren olduğum için bu kadar iyi davranıyorlar bilmiyorum ama herkes aşırı mutlu. Herkes çok sevecen, sürekli yardım etmeye çalışıyorlar. Yaşlılar biraz garip bakıyor ama bir şey yapmıyorlar. Onlar yabancılara birazcık daha alışkın olmadıkları için Olabilir. garip bakıyorlar ama sadece bakıyorlar değil mi? Bakıyorlar sadece, öyle Yani. bir şey, kötü bir şey yok. Çok iyi, çok iyi. Zaten buradaki yabancıların burada kalmasının ya da Tayvan'da hayatlarına devam etmesinin ana nedenlerinden bir tanesi Tayvanlıların sıcaklığı ve yardımseverliği. Sen buraya geldin, karantinada kaldın. İlk izlenimin nasıl oldu? Tayvan'la ilgili ilk izlenimin nasıldı? Geldim zaten 14 gün karantinada kaldım. Ama ilk bir hafta ağladım sürekli. Çünkü karantina tesisindeki yemekler o kadar kötüydü ki. Dedim ben 6 ay boyunca bunları mı yiyeceğim? Çok tatları kötüydü, kötü kokuyorlardı. Kötüydü yani. Gerçekten kötüydü. O yüzden 14 gün bayağı zor geçti benim için. 14 günden sonra buradaki restoranlara girip yemekleri yedikçe biraz daha alıştım. Yabancılar genelde çok seviyor. Ben hani senden bunu duyunca çok şaşırdım. Yok, o sadece tesis yüzünden. Tamam, tesisin sorunu yani, evet. Tayvan'ın yemeklerinin falan sorunu değil. Farklı gelen neler vardı? Restoranlar. Restoranların hepsi küçücük, belli saatlerde açılıp kapanıyorlar. Gün ortasında restoranı kapatıp giden oluyor. Günün ortası saat 3'te yemek yiyecek yer bulamıyorum bazen okulun etrafında. Paraya tabii ki insanlar önem veriyor ama hani bir şekilde hani çok fazla kendilerini para için de yormak istemiyorlar. Çok fazla yormak istemiyorlar. Evet. Çalışkan insanlar ama hani bir yere kadar, bir sınırları var. Burada herkesin hobisi var çünkü. İş dışında herkesin ayrı bir hobisi var. Bir spor yapıyorlar, başka bir şey yapıyorlar. Arkadaşlarıyla vakit geçiriyorlar. Türkiye'de öyle bir şey yok. Herkes sürekli çalışıyor. Evet. Sabah işe gidiyorsun, akşam çıkıyorsun. Eve gidip uyuyup sabah tekrar devam ediyorsun. Doğru. Bu ilk izlenimin bu 3 aylık süre içinde değişti mi ya da nasıl değişti? Bu 2-3 ayda biraz daha alıştım Tayvan'a. O eskisi kadar, Türkiye'deki kadar böyle lüks restoran kavramını yitirdim artık. Evet. Çünkü kötü görünse bile, böyle eski yıkık dökük görünse bile aslında içeriği öyle değil. Yemekler pis değil. İlk başta her yer çok pis geliyordu çünkü bana. Onu açtım. İlk geldiğimde doğru düzgün yemek yiyemiyordum çünkü normal restoranlarda. Sipariş versem veremiyorum. O kadar Çince konuşamıyorum çünkü. Menülerin hepsi Çince. Her restoranda çünkü İngilizce menü de olmuyor. Ama yaşadıkça seviyorum gibi ya. Alıştım buraya. Burada birkaç tane arkadaşım şey demişti. Hani bir restoran eğer pisse, temiz değilse ya da temizliğe çok önem vermiyorsa yemeğe daha çok önem veriyorlardır. O yüzden yemeği çok güzeldir demişlerdi. O zaman Tayvan'ın en sevdiğin özellikleri nelerdir diye sorayım sana. Burada bir şeye ulaşmak çok kolay. Çünkü 24 saat açık marketler var her yerde. İstediğin her şeye her zaman ulaşabiliyorsun. Onun dışında doğası çok güzel. Evet. Her yer yemyeşil. Dağlar bile yemyeşil. Bizdeki o kahverengi dağlık şeyleri biz seviyoruz normalde. Yani ben seviyorum en azından. Ama buradaki dağlar bile yemyeşil. Ben burada öyle kahverengi taştan şeyden dağ görmedim yani. Bir de Tayvanlılar zarar vermiyorlar. Evet. Koruyorlar ve daha da güzelleştiriyorlar. En sevmediğin şeylere ya da sevmediğin şey var mı ya da pek hoşuna gitmeyen ne var Tayvan'la ilgili? Sivrisinek. Sivrisinek. Çünkü sivrisinekler bizim sivrisinekler gibi değil. Isırdıkları zaman onun izi kalıyor. Uzun bir süre kalıyor yani. Bende hala var. Bacaklarımda hala böyle leke leke. Bileklerimde, bacaklarımda. Her yer kırmızı kırmızı, benek benek. Onun dışında sevmediğim değil ama buradaki insanlar bana çok garip bakıyor. Özellikle küçük çocuklar ve yaşlılar. Saçım renkli olduğu için büyük ihtimal. Saçın renkli, gözün renkli, tenin beyaz. Onlara çok garip geliyor büyük ihtimal. Böyle birkaç tane çocuk ve yaşlı benim saçıma dokunmayı falan sor. Saçına dokunabilir miyim diye sordular. Dedim dokunun yani, farklı bir şey değil. Ama bu seni çok rahatsız etmese de değişik geliyor değil mi? Onlara çok değişik geldiği için benim garibime gidiyor. Türkiye'den yeni geldin.
Aslında en iyi sen kıyaslarsın ülkeleri. Türkiye ve Tayvan arasındaki en büyük fark sence ne? Burada insanlar mutlu. Burada herkes Evet. çok mutlu. Herkes gülümsüyor. Kimse sabırsız değil. Herkes birbirine karşı anlayışlı. Burada çünkü kimse yere çöp atmıyor. Çöp kutusu fazla göremiyoruz zaten sokaklarda ama biri yere çöp attığı zaman kimse gidip böyle onun arkasından kötü konuşmuyor. Çöpü alıyor, kendi çöp poşetine atıyorlar. Evet. Herkes birbirinin arkasını topluyor burada. Hani böyle aman o yapmadıysa ben de yapmam gibisinden bir şey yok. Sokaklar genelde hani Türkiye'ye göre temiz. Hatta bazen Tayvanlılar bundan şikayet ediyor. Yani Tayvan'daki sokaklar çok temiz değil diyor. Çünkü Onlar Japonya Türkiye'yi örneği var. görmemişler. Evet. Ya aslında bu özellik benim de hoşuma gidiyor çünkü Tayvanlıların örnek aldığı ülkeler temizlik konusunda Japonya'yı örnek alıyorlar. Bence de hani çünkü gelişmek için bu bence çok önemli bir kıstas. Bir de burada sokak hayvanları yok. Hı hı. Hiçbir yerde böyle sokakta dolaşan kedi, köpek hiçbir şey göremiyorsun. Burada sokak hayvanları var ama çok fazla yok. Bir de Tayvanlılar genelde her köşe başına bazen gerektiğinden de fazla şey bırakıyorlar, mama bırakıyorlar. Onları hiç aç bırakmıyorlar. Peki kültürler arasındaki farklar sence neler? Fark değil ama çok fazla benzerlik gördüm aslında. Hani bu Asya kültüründen gelen bir şey sanırım. Bu aileye, büyüklere saygı, özel günlerde, bayramlarda büyükleri ziyaret ya da bu ailelerin çocuklarını koruma sevgisi. Avrupa ülkelerinde aileler çocuklarını biraz daha özgür bırakıyorlar. Yani özgürden kastım öyle umursamıyor gibi değil ama herkes kendi deneyimleyerek öğreniyor her şeyi. Ama burada Türkiye'de de öyle aslında bence. Aileden aileye değişiyor tabii ama burada aileler çocuklarını çok fazla koruyorlar. Böyle başlarına bir şey gelecek diye çok korkuyorlar. O benzerliğin arasında küçük bir fark var. O da şu, sevgisini çok fazla belli etmiyor hayvanlar. Evet, onu buradaki arkadaşlarımdan öğrendim. Evet. Sadece böyle onların geleceği için önemli bir şey olduğu zaman çok yardım ediyorlar. Ama böyle bizimkiler gibi böyle sarılıp her akşam böyle aman çocuğum gelsin de onu öpeyim şapur şupur önüne yemeğini koyayım gibi bir şey yok. Burada en sevdiğin yemek ne? Sanırım gombarjidi. Gombarji. Onu bitiriyorum. Bitirebildiğim tek yemek o olabilir burada. Peki en sevmediğin yemek? En sevmediğim yemek olarak değil de burada her şeyi karıştırarak yiyorlar zaten. Bizdeki gibi hani böyle çorbasını ayrı koyayım, aman pilavını ayrı koyayım, şey yapayım gibi bir şey yok. Bütün her şeyi aynı tabakta koyup da yiyebiliyorlar. O biraz garip geliyor zaten. Peki Tayvan'da daha uzun süre kalmak ister misin, yaşamak ister misin burada? Şu an iş arıyorum. İş bulabilirsem burada yaşamayı isterim tabii ki. Neden istemeyim? Bence de iş bulursun çünkü burada iş bulmak konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Hatta Tayvanlılar da bu konuda yardımseverdir. Eğer ihtiyacın varsa ya da arıyorsan işini sana yardım edecekler. Hatta bu videoyu izleyenlerden de yardım edecek ya da sen gibi güzel bir çalışan olmasını isteyecek çok kişi vardır. İstersen iletişim adresini aşağıya koyayım. O da olur. oradan sana ulaşsınlar. 好，今天的影片到这边哦。第一印象很重要，他的第一印象开始不太好，可是越来越好哦。等一下，谢谢大家你们的支持哦。我的频道越来越大，如果还没订阅，可以帮忙订阅吗？谢谢大家收看，下一次见哦，拜拜。